Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Polo'nun ikinci bölümüne geçtik. Motor toplanıyor. Bir 6 cay motor olduğunu ilk videoyu izlemeyenler videoyu izleyip buraya daha sonra gelebilir. Kaporta bölümü görünüyor net bir şekilde, bunun dışında diğer işlemleri yapacağız. Burada babam, ne yapıyorsun baba? Eksantrik milinin contalama işlemini yapıyorum. Sıvı conta çekiyorum. Eksantrik millerini yerine takıp artık motorun üst kapağını tamamlama aşamasına geçeceğim. Trigger bölümüne geçeceğim. Şu an sıvı conta işlemi çok önemli. Burada orijinalde conta yok, sıvı conta sadece. Evet, orijinalde çıkmıyor. Bunun altını çizelim. Kullandığımız ürünü de göstermiş olalım. Word. Peki bu kaçırma olanağı olabiliyor mu usta? Yani Tabii ki. Hem de aşırı kaçırır. Motorun yüzünden aşağı doğru yağ akar. Öyle az uz değil. Yani bir 4-5 bin kilometrede motor yağı biter derecesine gelir. eksperlerde çıkan herhalde yağ kaçakları genelde bu tarz Bu tarz kapaklardan yerlerde çıkıyor. Evet. Bunu da söyleyelim. Babam orada devam ederken ben de burada sizlere az çok motor bölümünü göstereyim. Şanzıman üstünde kalmıştı. Bu arada ne yaptık arkadaşlar? Alttan sadece karter açıldı. Neden açıldı? Biliyorsunuz motor yağı çok kötü durumda olduğu için mecbur açmak zorundaydık. Ve bunu da açmış bulunduk. Bunun dışında burada komple turbodur, İşte egzoz manifoldu, bunların hepsinin videosu bu kanalda. Bu aşamalarda sizlerle olacak tabii ki. Görüyorsunuz trigger bölümleri, mazot pompası, dişlisi, buna benzer bölümler var. Babam da zaten işlemlere yavaş yavaş devam ediyor. Burada o elindeki nedir usta? Elimdeki yağ tıpaları, eksantrik yağ tıpası. Bir adet arkada, bir adet çapraz önde. Yani şunu diyebilir miyiz? Meganlarda bu yırtılarak çıkan. Evet. Değil mi? Evet. Ayar için. Aynı işi gören, aynı işlevi yapan parçamız bu. Hemen bir diğeri de tam karşı bölümde bulunuyor. Bunların dikkatli bir şekilde oturması ve yenilenmesi şart. Babam da dikkatli bir şekilde bunları yerine oturtuyor. Standart çekmiş olduğum videoların haricinde bu videoda bir farklılık olacak. Bakalım bu videodaki farklılığı bulabilecek miyiz diyelim. Sıvı conta işlemleri devam ediyor. Kaçırmaması için önemli detaylar var. Elimden geldiğince buraları çekmeye, göstermeye çalışıyorum. Bu da ön eksantrik keçemiz. Kapatalım, kurumasın. Eksantrik keçesinin de düzgün ve doğru konumda oturması gerekiyor. Şöyle yakından gösterebilirsem. Yağ kaçırmasını engellemek istiyorsak bunları önemsememiz gerekiyor. Sıra geldi üstteki egzantriklerden sonra gelen kapağı takmaya. Sıvı conta işleminden sonra bunları da yerine takıyoruz. Arkadaşlar bu aracımızın sökerken konumuna değinmedim ama 4. silindirimizin emme swab'u kapatma, egzoz swab'u açma esnasında eksantrik millerimizi takacağız. Artı bak burada bir yazılarımız var. Bu yazılarımız paralel olarak en dik üst cephede olması gerekiyor. Evet, yazıları görüyorsunuz. Bunların en üst konumda olması şart. Bunları takarken elle tutturup tuttuğuna emin olalım. Tabancayla basarsak alüminyum göğüs diş kaparsa yeri yalama olur. Civataları da teker teker, öncelikle burada dikkat edilmesi gereken civataları tek tek elimizle öncelikle sıkıyoruz. Daha sonra garanti olsun diye babam yine tornavidayla da sıkıyor tabii ki. Buralarda 2 adet pimlerimiz var. Geçtiğine emin olalım. Tabancayla basarsak Civata yalama olur. Çünkü
Alt gövde alüminyum. Tabancaya dayanma gücü çok zayıf. Normal bir sıkım el değerinin el gücü yeterli buna. Zaten aradan contanın çıktığını görüyoruz. Evet, conta güzel bir şekilde çıkıyor. Montajı tamamladıktan sonra egzantrikleri döndüreceğiz. Döndürdüğümüzü de sizlere gösterelim. Siboplara tek tek bastığına ve alttaki horoz ve iticilerin yan yatıp sıkışıp kırılmasını engel olmak için Bir de bunları takmadan önce bunu yağlamamız gerekiyor. Tabii ki. Yağlamazsak bunlar dönmez. sıkar. Sıkar arkadaşlar. Bu da aracın ilk çalışmasında egzantriği sarmasına kadar götürebilir. İyi bir şekilde testini gerçekleştiriyoruz. Evet, pim deliğimizin yeri bu şekilde taktık. Egzantrik de burada. Evet, orada ayarlarını yaptıktan sonra burada trigger setimize değinelim. Burada eski su pompası mevcut. Su pompasını değiştiriyoruz. Eski rulmanlar, avareler, gergiler yine babam getirdi, görüyorsunuz. Burada da arkadaşlar yeni avare, rulman, trigger kayışı, su pompası, bunları takacağız. Takmadan önce senta ayarını göstermiştik sizlere. Su pompası şu an babamın elinde. Contası çok önemli bunun. Contasına dikkat ederek takmamız gerekiyor. Kanalına oturması lazım. Evet. Evet. Burada kesinlikle sıvı conta yok. Lastiğimize hafif bir gres yağı yağlama işlemiyle bu işi yaparız. Sıvı conta çaldığımızda ne olur? Hiçbir şey olmaz. İşi görür. Ama arızalandı, arızalı çıktı. Garantiye gönderdiğimizde sıvı conta çaldın diye garantiden biter. Contamızın oturacağı kısımda tortular, pislikler kalmasın diye bizim para yardımıyla bir dolandırıyorum. Büyüğünü taktık. Bir tane de gergir rulmanımız var. Evet, bir diğer küçükten sonra gelen avare rulmanı takıyoruz. Gergir rulmanı yerine montaj ediyoruz şu anda. Geçtiğine emin olalım. Evet, bu noktada içeriye gitmesi gerekiyor. Buradan geçmesi lazım. Daha sonra üstüne civatasını takıyoruz. Burada tüm rulmanların işlemi bitti. Hepsini yerine taktık. Mazot pompası kilitli, egzantrik kilitli ve krank arkadaşlar yerinde. Trigger setinin son elemanı olan trigger kayışını babam şu an takmak üzere hazırlandı ve yerine geçiriyor. Oturduğu noktalara çok iyi basması gerekiyor. Yani bir diş atlak bile olmaması lazım. Kayışın tam oturması lazım. Özellikle dişli bölümlerinde. Bakın, tam oturması gerekiyor. Gevşek oturabilir. Sıkı zaten oturmaz da. Gevşek oturmamasına dikkat etmeniz lazım. Tam da bu şekilde geliyor. Kayışın boş tarafı bu tarafta olması gerekir. Çünkü burada gergimiz var. Gerildiğimizde sente kaçar. Senteyi her halükarda kontrol etmemiz gerekir. Artı motoru 2 tur çevirip piston siboba değiyor mu değmiyor mu onu kontrol edeceğiz. Siboba değdiğini farz edelim, kontrol etmedik. Marşa bastık, piston geldi. Siboba değdi, sibobu eğdi. Bu arabayı artık çalıştıramazsın. Sil baştan bu işlemi bir daha yapacaksın. Şimdi bu kayışı gerdirirken arkadaşlar bak, burada 2 tırnağımız var. Bu tarafa gerdirme şansımız zaten yok. Evet. Olduğunu da farz edelim, yanlış bir gergi olur. Bunu bu şekilde gerdirirken bunu buraya aldık. Elimi alttan alayım da çekimini yap. Bak, bu içeride arkada bir demirimiz var. Ucu sivri ok gibi. Bu ne yapacak? Bu yarığı görecek. Ortalı bir şekilde takıyoruz Evet. burada. Daha sonra civatayı sıkabiliriz. Ben bunu sıkarken, vidayı sıkarken buraya görelim. Burası tam yerinde. Civatayı sıktığımızda ağırlığı aldığında bu dedi ki fazla gerdin ileri. O yüzden geriye alıyoruz. Çok fazla gerdik. Bir tık ileriye gitmesi gerekiyor. Ortaladığını buradan sizlere de gösterelim. O kadar bahsettik. Gergisi tamam. Tabii gergiyi sıkmamız gerekiyor. Bütün civataları sıktık. Trigger kayışımızı taktık.
Artık bunları alıyoruz herhalde. Bunlarla işimiz bitti, evet, alıyoruz. Kontrollerimizi yapıyoruz. Yerinde mi mazot dişlisi yerinde? Buraya bakalım. Egzantrik dişlisi yerinde mi? Bu da yerinde. Krangımız da yerinde olduğuna göre motoru birkaç tur çevirip işimizi garantiye alıyoruz. Krangımız bir tur döndüğünde bura yarım turda. 2 tur motor, 1 tur eksantrik döner. Bura 2 tur döner derken bura 1 tur neden dönüyor? Kayış aynı işlemi görmüyor mu? Aynı hareketi vermiyor mu? Veriyor. Ama buradaki olay ne? Şimdi onu size bahsedelim. İşimiz 10 santim çapında, buradaki 20 santim çapında. Bu 2 adım atarken bu 1 adım atar. Yani şu demek ki bir bahsedelim bu araçtan. Lastiğimiz 15 ebadında. Bir otobüs veya tırda 150 ebadında. O 90 ile giderken bu 120 ile gidiyor ama aynı hızlı gidiyor. O yüzden mi otobüsler hızlı gidiyor? Tabii gibi ki. oluyor? 90 diyor ama o 120 ile gidiyor. Teker ebatı. Evet, Ve bu tekerli. ticari taksilerde de var. Ticari taksilerdeki kurnazlar küçük ebat lastik takar arabanın altına, kilometre fazla para yatsın diye. Evet. Püf noktayı söyledin baba. Evet. Doğru söylüyorsun, var böyle de. Şimdi egzantrikte herhangi bir değme, pistonda değme. Zamanlamada gayet herhangi iyi, bir hiçbir sıkıntı sıkıntımız yok. yok. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Evet, biraz önce göstermiştim. Biraz kuruduktan sonra bunlar tekrar sıkılması gerekiyor. Ve biz de yavaş yavaş, çok fazla sıkmıyoruz tabii ki. Belli bir, babamın el ayarı var arkadaşlar. Her ustanın olduğu gibi belli bir zamandan sonra el artık alışıyor diyebiliriz. Ben sıkamam mı? Ben sıkamam yani. Onu da belirteyim. Ondan dolayı bunları tekrar sıvı conta biraz çektikten, kuruduktan, oturduktan sonra tekrar sıkıyoruz. Burayı zaten göstermiştim. Tapalara değinmiştim. Yenilenen yağ tapalarımız vardı. Hemen burada neden tapa yok derseniz hatırlamıyor musunuz diyeceğim. Burada fren vagonumuz var. Frenimizin, pedalımızın yumuşak olmasını sağlayan vagon. Oraya gördüğünüz kerteye arkadaşlar, çıkıntıya geçmesi gerekiyor. Birbirini tamamlıyorlar. Yani buradan da anlıyoruz ki fren vagomu hareketini egzantrik milinden alıyor. Evet, sıktıktan sonra külbütör kapağının contasını, zaten takım contayı değiştirdik. Bütün sıvı contaları, olması gereken işte lastik, külbütör contası gibi contaları değiştirdik. Yüzeyin temizliklerini yaptıktan sonra külbütör kapağını artık oturtuyoruz. Basit bir külbütör kapağı var. Torsluk cıvataları tutuyor. Bunları sıkıyoruz. Plastik aksam olduğu için çok fazla asılınmasına gerek yok. Külbütör contasının basması yeterli olacaktır. Teker teker bu işlemleri bütün cıvatalarda uyguluyoruz. Evet baba, devam ediyoruz. Trigger setini Evet. taktık. Karbüratör kapağımızı taktık. Artık etraf aşamasına geldik. Yaklaşık bir ay önce bir kardeşimiz aradı. Esnaf usta arkadaşımız. Ya usta dedi, motoru topladım. Yağını koydum. Marşa basıyorum, motor dönmüyor ama dışarıdayken motorum dönüyordu dedi. Peki kardeşim, sen ne yaptın bu arabaya? Yağını koydum. Enjektörleri takmış mıydın, takmamış mıydın? Vallahi hatırlamıyorum usta dedi ya. Sen önce yağı koydun, sonra enjektörleri koydun. Motorun kilitledi senin dedim. Usta ne alaka? Çok alaka dedim. Yağı koydun. Enjektör yerlerinden pistonun üzerine yağ doldu. Daha sonra enjektörleri taktın. Yağ piston üzerinde sıkıştı, motorun dönmüyor dedim. Ne yapmam lazım? Isıtma bujilerini sök. Bak burada 4 tane ısıtma bujimiz var. Bunları sök, motoru çevir. Yağ çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Resim atmış bana usta, yağ çıkıyor diye. Marşa bas, içeride yağ kalmasın. Daha sonra ısıtmaları tak, çalıştırma işlemini yap. Çalıştırmış arkadaşımız. Demek ki neymiş? Enjektör takmadan yağ doldurmayın. Buyur abi, gel, hoş geldin. Tekrar son kontrolleri babam yapıyor arkadaşlar. Trigger kapağı yıkadıktan sonra yerine montaj edebiliriz. Usta bir de bunu soralım. Bu kadar cıvata karıştırmıyor musun sen? Yani bayağı bir cıvata var burada. Vallahi cıvataları karıştırmıyorum ben. Niye karıştırmıyorum? Bunların hepsi benim kafamda yazılı.
Tabii yenilenen contalar var burada da. Emme manifold contası bunlar. Bunlar da çok önemlidir arkadaşlar. Bunun da bilgisini verelim. Teker teker bunun montajını gerçekleştiriyoruz. Aracımızı da artık bitirmemiz gerekiyor. Yoğunluk devam ediyor arkadaşlar. O yüzden biraz hızlı olmamız, hızlı davranmamız şart bu arabada. Arabanın 3. günü herhalde. Evet. Arabanın bir 3. günü. Zaten shorts videolarından da haberdar olmuş olabilirsiniz. 6, 7, 8, 9, 10 tane delik var emme manifoldunda. Evet, sırayla bu emme manifoldunun civatalarını takıyoruz. Bu arada baba Porsche geliyor Bulgaristan'dan. Evet. Conta yakmış. Onun da videosunu göstereceğiz. 2015 model Porsche Cayenne arkadaşlar. Önemli bir araba. Komple motor açılacak. Önemli bir video olacak. Heyecanla bekliyoruz. Yakın zamanda da bunun videosu kanalda olacaktır. Emme manifoldunun civatalarıyla devam ediyoruz. Teker teker kontrollü gidiyoruz. Burada değinmemiz gereken önemli detaylardan biri var. Nedir bu detaylardan biri? Emme manifoldu plastik bir aksam. Plastik bir parça. Bunları sıkarken kesinlikle dikkatli olmamız şart. Tabanca yasak, aynen öyle baba. Evet, boğaz kelebeğinin temizliği. Evet, yağ çubuğunu sökerken değinmiştik. Bu da bizim yağ çubuğumuz. O yüzden dikkatli bir şekilde takıyoruz boğaz kelebeğinden önce. Evet, bunu da taktık yerine. Devam ediyoruz. Evet, kutuya birer birer atmıştık. Bunların tabii ki yerine tekrar takılması gerekiyor. Biliyorsunuz trigger bölümünde trigger kapağının alt noktasını taktıktan sonra üst noktasında kapağı takmadan önce böyle bir demir ayak var. Bunun montajını gerçekleştirmemiz gerekiyor. İşlemlerine devam ediyoruz. Bu yıkamalar neden önemli, ona değinelim. Bu yıkamaları yapmamızın sebebi aslında estetik, tasarımsal olarak güzel görünmesini sağlamak. Yoksa herhangi bir, tabii ki bazı parçaların yıkanması önemli ama böyle plastik aksamların, mesela emme manifoldunun yıkanması çok önemli. İçi leş gibi çıkabiliyor. Bunu ayrı tutuyoruz. Evet, trigger kapağını bu şekilde taktık. Buradaki bu gördüğünüz arkadaşlar tutacak demir gevşek bir şekilde geçiyor. Biz de bunu kısaltıyoruz. tık diye geçti. Boşta, yani kapağı tutmaz, o yüzden dolayı bunlara dikkat etmemiz şart. Tık diye oturdu. Bakın sol tarafta bulunan, Biraz da bunu sıkalım. peki nasıl sıkıyoruz onu da göstereyim. Bu şekilde sıkıştırma işlemi.
Evet. Hatırlarsanız enjektörün ana rekoru, yani mazot pompasından gelen rekorun şu anda takımını gerçekleştiriyor babam. Bu da önemliydi. Bunun üstünde bir civata var. Civatayı da yerine takmamız şart. Evet. Yıkama işlemi yine. Hatırlarsanız kötüydü. Motor yağ kapağı. Suyla karıştığı için. İçinin temizlikleri de şart. Bu arabaya öncelikle mazot koyacağız değil mi baba? Mazot koyacağız. O şekilde bir çalışacak 1 dakika. Daha sonra tekrar motor yağını koyacağız. İyice temizlenmiş olacak. Biz yine gereken yerlerin yıkamasını gerçekleştirdik. 1 dakika 30 saniye. Çok fazla tutmak burada bir fayda sağlamayacak. Gördüğünüz enjektörlerin bir önceki zamanda ağır bakımda yapıldığını söyleyelim. Enjektörlerimiz yerine takılacak. Herhangi bir işlem yapılmadı ve montajını şu anda gerçekleştiriyoruz. Yine enjektörlerimiz geliyor. Temizliğini yine babam yapıyor. Güzel bir şekilde. Şimdi motor yağını koyabiliriz baba. Evet. Civataları da teker teker yıkıyoruz. Bu civatalara dikkat çekelim. Bu civatalar sürekli kırılan bir civatalar. Tabancayla basmıyoruz. Elimizle dahi çok sıkmıyoruz. Ona değinelim. Civatamızın üst kısmı 8 mm çapında iken dış kısmı 6 mm çapında zayıf kalıyor. Ama bunu el gücüyle sık bırak. Evet. Neden tam sıkmadım? Bunların bu şekilde oynaması gerekiyor. Neden oynayacak? Rekorları takmam kolay olsun diye. Enjektörlerimizin rekorlarının sırası çok önemli olduğunu sizlere söylemiştim. O yüzden dikkat ediyoruz. Dikkatli bir şekilde bunları takıyoruz. Biri birine olmayacaktır. Oynaması gereken dediğim olay bu bak. Rekorların daha rahat sıkılması açısından. Bakın burada birbirlerini karşılamaları gerekiyor. Biraz önce belirttiğimiz civatalara geldi sıra. Bu civataları sert bir şekilde sıkmıyoruz. Bu kadar yeterli. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Bakalım neler çıkacak bu videoda. İşaret vurmuştuk. Bunları şimdi tiner yardımıyla siliyoruz. Bunların kodlamasını daha önce yaptığımız için ve enjektöre herhangi bir işlem yapılmadığı için enjektör kodları var. Bunlar da önemli. .6 Volkswagen Polo Cay motorla sizlerle birlikteyiz ve devam ediyoruz. Sonra tesisatı tutan demir bir ayak var. Hem tesisatı tutuyor hem calaskal niyetine kullanılıyor. Bunu takıyoruz. Hem burada da bir su borusunu da taşıyor. Su borusu da mevcut. Isıtma bujileri teker teker yerine geçiyor. Kızdırma bujileri. Enjektör soketlerini taşıyan tesisat. Enjektörlerin soketlerini teker teker takmaya başladık.
Sıra geldi geri dönüş hortumuna. Dikkatli bir şekilde çıkarmamız. 4 tane soketi olduğunu söylemiştik. Sekmanı olduğunu söylemiştik. Bunlara da dikkat edelim. Dediğim soket sekmanlar bunlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu da enjektör geri dönüş hortumu. Fren vakumunu temizliyoruz. Burada ne yaptık? Kısaca bahsedeyim. Enjektör rekorlarını taktık. Buradaki geri dönüş hortumlarını, kızdırma, ısıtma bujilerinin hepsini taktık. Burada birkaç soket taktık arkadaşlar. Ondan sonra geldik fren vakumuna. Fren vakumunun temizliğini şu an tamamladık. Silme işlemlerini yapıyoruz. Işıl ışıl oldu. Yerine takabiliriz. Yeri de buraydı, hatırlarsanız az çok göstermiştik. Şu kerteye geçmesi gerekiyor. Vagumu taktık. Vagumu taktıktan sonra civatalarını geçiriyoruz. Yani geçtiğinden çok emin olmamız gerekiyor. Bunun da altını çizelim. Evet Ayhan abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim, nasılsın? Teşekkür ederim. Yine gördüğün gibi bir motor topluyoruz babamla beraber. Evet, 1.6 Polo motoru abi. süper. Videolarda senin görünmeni istemişler. Gelmişken seni de yakaladık abi. Eyvallah, eyvallah, sağ olsun. Ne yapıyorsun? Nasılsın abi? Çok şükür, ameliyat oldun, sana çok çok geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum abi. Nasıl oldun abisi? İyiyim abi. Günden güne daha iyi Evet, olacak günden inşallah. güne iyi. İşe başladık. Çok şükür. Sen ne yapıyorsun abi? İyisin inşallah. Çok şükür, çok şükür. Senin yokluğunda babana yardım ettim işte biraz. Evet ama kimse görmedi bunu ben olmadığım için. Aynen, aynen, Ekrana aynen. yansımıyor. Ha, Bu şekilde gördüğün üzere abi. Evet. Polo'muzun motoru var. evet. Yavaş yavaş topluyoruz. Aynen öyle. Burada fren vakumumuzu babam taktı. Üstüne gelen Demiş hortum. emiş hortumunu montajına başladık. Bir maaş şeyi çıkar. Turbo ile egzoz manifoldunu taktık. Sıra geldi civatalarına. Civatalarını takıyoruz. Saplama üstüne somun geliyor daha doğrusu. Teker teker bunların montajını yapabiliriz. Atma lazım bu işi. Bu da bizim rekor civatamız. Özel bir civatadır. Bunu da altını çizelim arkadaşlar. Oturdu. Civatayı yerine taktık. Bu civatayı da dediğimiz gibi tabancayla sıkmıyoruz. Tabancayla sıktığımızda problemlere yol açabilir. O yüzden anahtarla el hassasiyetiyle sıkmamız gerekiyor. Daha bir şey kalktı değil mi ki? Evet bu da rekor civatası baba. Bunlar kırılabiliyor. Kolay kırılıyor bunlar. Bu yağ girişi taktığımız geri dönüş. Yağ dönüş. Sen el ayarın hassas olmazsa hepsini kırarız. Evet. Aslında. Hadi. Motoru gel bak buraya. Bu gerekli. Bu. Şimdi size az çok gösterdim. Bunun dışında indirirken, bindirirken göstereceğiz. Ve videoyu da çok fazla uzatmayacağız. Hadi bakalım devam edelim. Haydi tamam onu şimdi bakalım. Tekerleri alalım. Dur. Tekerleri alalım da rahat görelim. Tut. Al. Bak ayağa bak. Eli var. Bak. Hey. Ayağım mı var? Aynen.
Motoru olması gereken konuma artık ulaştırdık. Şu anda görüyorsunuz. Sol taraf motor kulağına işlem yapıyoruz. Civatasını takmaya çalışıyoruz tabii ki. Bu gördüğünüz yer çıkıntıya geçecek. Alabilirsin usta. Kulakları taktık. Ayhan Bey. Aldık abicim. Motor nerede? Al Motor yok. motoru. Motor yok usta. Motor yok. Evet, motor orada. Mikrofonumuz bura baba. Hani bir daha Evet, masada motorumuz yok oldu ama olması gereken yerinde şu an Evet. motorumuz. Ama beşik gibi. Onu da söyleyelim. Öyle evet. Ayhan Bey kaldıralım. Aracın bundan sonraki işlemlerini üzerindeyken devam edeceğiz. Tabii ki uzun bir video olduğu için alttan sizlere çok fazla detay gösteremeyeceğim ama yine de elimden geldiğince göstermeye çalışacağız. Evet, aracın alt kısmına geçtiğimizde şöyle bir göz atalım arkadaşlar. Neler var, neler yaptık gibisinden. Travers bölümünü görüyorsunuz. Travers bölümünün civataları da sökük konumda. Şöyle sizlere salıncak kısımlarını göstereyim. Tekeri aslında abi bak burada civataları tutturmuştuk ama şöyle bir durum oldu. Biz bu arabayı dışarı alırız diye planlıyorduk. Ama dışarı almadık. Direkt bu arabayı çıkarmak adına yaptık. Peki neler yaptık? Bunları da detaylı olarak gösterelim. Motor artık bindi. Sadece şanzıman kulakları takılmadı. Burada bir adet klima kompresörü var. Onun dışında birçok eksiğini üst kısmında tamamladıktan sonra aracın marşını artık basacağız. Herhangi bir yağ kaçağımız falan da kalmadı. Tamam diyoruz ve devam ediyoruz. Buralardaki soketlerden de bahsetmiş olalım. Hepsinin yeri var. Evet, motoru bindirdikten sonra birçok işlemi yaptık ama sizlere çok fazla göstermek istemedim arkadaşlar. Burada fren vagumunun hortumunu takıyor babam ve taktı. Yağ çubuğumuz. Tabii ki bu yağı tekrar değiştireceğiz. Yeni yağ koyduk. Boşaltacağız. Daha sonra değişimini yapacağız. Evet, sıra geldi tırtırlı hava hortumunu takmaya yerine. Emiş hortumu oturdu. Evet, hava filtresinin, daha doğrusu biraz önce taktığımız hortumun civatasını sıkıyoruz. Evet, çok fazla bir şey kalmadı baba. Yakıt filtresi geliyor. Şu anda boş burası gördüğünüz üzere. Yakıt filtresinin yeri. Evet, geliyor. Mazot filtresi, yakıt filtresi ne derseniz ismine yerine geçti. Burada hortum dizaynları var. Önemli su hortumları, mazot hortumları var. Evet. Evet, klipsleri de yerine oturttuk. Hortumların geçtiği birkaç plastik kelepçe tarzı yerler var. Onları da yerine oturtuyoruz. Su bidonu genelde klasik Volkswagen'de çıkan su bidonumuz bu şekilde. Bunun da yerine montajını yapacağız. Su bidonunun altından su girişi olan hortumu taktık. Daha sonra yerine doğru götürüyoruz. Su bidonunun da montajı tamam. Sıra geldi civatalarını takmaya. Birinci civata tamam. Sıra geldi ikinci civataya. 2. 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 civataya
yeri bura diyor. O da geçti yerine. Üstten de geri dönüş su bidonuna gelen artık su geri dönüşünü yerine takma zamanı. Bu da tamam. Şu an için bir eksiğimiz yok usta. Devam ediyoruz. Bayağı bir. Burada bir egzozumuzun şöyle kelepçesi kaldı. Onu takmadık halen. Sıra geldi akü yerini takmaya. İlk başta akü yerini takacağız. Daha sonra hava filtre kabini gelecek. Bu da plastik bir parça. Akümüzü tutmaya yarayan bir parça. Burada da bir adet kelepçesi bulunuyor normalde. Evet, bu şekilde. Bunlar somun arkadaşlar. 13'lük somunlardır bunlar. Bir diğer somunu da babam getirdi ve takıyoruz. Hava filtre kabini geliyor artık. Evet, sensörümüzün artık soketini taktık. Akümüzü taktıktan sonra akü kelepçesiyle sağlamlaştıracağız. Tabii ki burada takarken önemli noktalardan biri artı eksinin yönüdür. Yönü de bu arkadaşlar, aracın sağ tarafına artı kutup başı gelirken sol tarafına eksi kutup başı geliyor. Bunu da söylemiş olalım. Kelepçemiz araç muayenesinde önemli bir etkendir. Evet, muayeneden geçmeyebiliyor. Artık aracın elektriği var. Elektrik bağlantısını gerçekleştirdik. 2 adet civata somununu sıkıyoruz. Kapağımızın da montajını gerçekleştirdik. Akü kısmı tamam. Bayağı bir tamamladık aracı arkadaşlar. Aracın çalışmasına çok az bir zaman kaldı. Evet, 7.30'a doğru geldi saatimizde. 3. günün tamamını yine bitirmiş olabiliriz bu arabayla. Aracımızın fanını takıyoruz şu anda. Evet, aşağıdandı baba. O yüzden aracımızı tekrar kaldırıyoruz fanımızı takmak için. Fan davlumbazında taktığımızı şu şekilde gösterelim. Alt taraftan taktığımız için göstermedik. Aracın çalışmasına engel bir şey var mı baba? Yok, çalışmasına engel bir şey yok. Havasını alacağız, suyunu koyup aracın marşına bastıktan sonra daha sonra da ön 2 tane aksımız kaldı. Alt plastik korumamız var. Bir de hava filtre borumuz var. Çalıştırıp kontrollerini yapıp 5-10 dakika çalıştıktan sonra içindeki yağı boşaltacağız. Çünkü yağ balçık olmuştu. Koyduğumuz bu yeni yağ da berbat olacağı için onu da boşaltıp tekrar yağ koyacağız ikinci kez. Yani çalışmaya artık hazır gibi bir şey. Evet, hazır. Evet, tamamladık sayılır. Birkaç eksiğinin haricinde bir şey kalmadı diyelim ve yarın devam